Merhaba sevgili seyircilerim. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayındayız. Ramazan'ın gülü güllaç hazırlıyorum sizler için. Bu defaki tarifim, bu ikinci tarifim olacak. Geçtiğimiz senede bir güllaç tarifi paylaşmıştım. Bu seneki yapacağım güllaç tarifi çikolatalı, güzel böyle fındıklı, üzeri çilekli bir güllaç tarifim olacak. Efendim tarifimiz için neler gerekli kıymetli seyircilerim? 7 yaprak güllaç yaprağı. Bakın şöyle paylaşayım. Görüyoruz. Bir tarafı parlak, bir tarafı mattır bunların. Parlak tarafını üst kısma getiriyoruz. Sevgili seyircilerim, her bir yaprağa, şöyle güllaç yaprağına 1 bardak süt olarak hesaplıyoruz. Şimdi ölçülerimizi hemen sizlerle paylaşalım. 7 yaprak güllaç dedik. 7 su bardağı süte ihtiyacımız var. 2 su bardağı toz şeker. 3 çorba kaşığı kakao. Sevgili seyircilerim, üzerinde çilek. Ama şöyle yapalım, özür dilerim. Şurası iç harçlar bölümü devam ediyor. 3 çorba kaşığı kakaodan sonra 2 çorba kaşığı da böyle kahvaltılarda yemiş olduğumuz sürülebilir çikolata var ya, ondan ilave edeceğim. İsterseniz normal bitter çikolata da koyabilirsiniz. Yani önemli olan burada sütü çikolatalı hale getirmek. Üzerine geldiğimiz zaman çilek ve fındık. İsterseniz arasına da koyabilirsiniz. İsterseniz üzerine de koyabilirsiniz. Güllaç için fındığı. Fındık olur, ceviz olur, badem olur, fıstık olur. Allah ne verdiyse. İmkanlarınız ölçüsünde hazırlayabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Canım çalışır mısın? Öyle bir pof falan yaptı. Evet, şimdi öncelikle burada güllaçımız için sütlü, çikolatalı sosunu hazırlamamız gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. İftar açıldıktan sonra 1 saat kadar zaman geçsin. Sonrasında sevgili seyircilerim, güzel şöyle demlenmiş çay, teravih arasında da olabilir veya akşam namazıyla teravih arası ya da teravihden sonra da olabilir. Güzel tatlınızı afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi sütü döktüm. Sütümüz 7 su bardağı, 200 mililitrelik bardak ile 2 su bardağı da toz şeker. Aynı bardak ölçümüz ile. Evet. Süt, şeker, 3 çorba kaşığı kakao geliyor. Sevgiyle iniyor kakao. O da indi. Evet. Şimdi burası çırpma teli ile karıştırıyoruz. Bir kaynama aşamasına gelecek. Normalde çikolata ve kakao olmasa kaynatmaya gerek yok. Isınması, ılık olması yeterli olur. Ama kakaonun ve çikolatanın güzel açılabilmesi için önce belki bir taşım kaynatıp ondan sonra soğumaya bırakacağım ki güllaç yapraklarımızı hamur yapar sıcak koyarsak. Şimdi güzelce bir kaynasın. Kaynayınca 2 çorba kaşığı da sürülebilir çikolata ekleyeceğim içerisine. Sevgili seyircilerim, 3 kaşık koymuş olduğum kakao biraz az geldi. Bir kaşık daha ilave ediyorum. 1 çorba kaşığı da. Şimdi ölçümü tam netleştiriyorum. 4 çorba kaşığı kakao koymuş olduk. Bu tarifimiz için sevgili seyircilerim. Şimdi hemen karıştırıyorum. Buradaki kaynatmamızdaki amaç kakaonun açılabilmesi. Diğer türlü açılamaz. Bir kaynama aşaması yaşanmadığı zaman. Ondan dolayı şöyle hemen bir taşım kaynatıyor ve ocağımızın ateşini şimdi kapattık ve hiç beklemeden üzerine 2 çorba kaşığı kahvaltılarda yediğimiz sürülebilir çikolatadan koyuyorum. Eğer ki fazla gelir kakao derseniz 3 kaşığa da düşürebilirsiniz sevgili seyircilerim. Ama renk açısından 4 çorba kaşığı tam denk gelir. 7 su bardağı çünkü buradaki süt miktarımız. Sevgili seyircilerim, şimdi sürülebilir çikolatayı da koyup karıştırıyorum ve parmak dayanabilir sıcaklığa gelene kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra da güllaç yapraklarıyla sütlü çikolatalı sütümüzün buluşma anı olacak. Sevgili seyircilerim, şu anda çikolatalı sütümüz
hazır hale geldi. Çok da güzel bir görüntüsü oldu. Şu anda ılık hale de geldi. Soğuttum. Evet, ılık hale gelince artık güllaçımızı yapım aşamasına geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Güzel niyetlerle, dualarla hazırlıyoruz tatlarımızı. Evet, şimdi hemen şöyle kırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Daha önceki yapmış olduğumuz güllaçta arasına Hindistan cevizi, pudra şekeri koymuştuk ama bunda bu bahsettiklerim hiçbirini koymuyoruz. Buradaki amaç böyle bol çikolatalı bir sütüyle, fındığıyla ve çileğiyle buluşan güzel bir güllaç olacak. Rengin güzelliğini görüyor musunuz? Subhanallah, Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun bize. Şimdi buradaki cam kabımızın ölçüsü sevgili seyircilerim 27 santime 27 santim bir kap burası. Bir de bunun 40 santim olanları var. 26 santim eni olup 40 santim boyunda olanları yaklaşık 8 ile 9-10 tane arasında güllaç yaprağı koyabilirsiniz. Ama buradaki amaç neydi? Bir bardak, bir yaprağa bir bardak süt koyacaksınız. İstediğiniz miktarda kalıplarda, cam kaplarda, tepside hazırlayabilirsiniz. Böyle kat kat aralarına çikolatalı sütümüzden vererek sevgiyle güzel güzel dolduruyorum. Ondan sonra da soğumaya bırakacağız. 1 saat kadar oda sıcaklığında bekleyecek. Sütüyle bir güzel kaynaşacak. Sonra da buzdolabına kaldıracağız. Soğuk soğuk servis vakti diyeceğiz. Sevgili seyircilerim, son yaprak güllaç yaprağımıza geldik. Böyle görüyorsunuz şu anda bol çikolatalı bir görüntüye sahip oldu. Dörde kırıyorum. Çok hafif bir tatlı aynı zamanda. Bu tatlının özelliği içinde işte yumurta, yağ olmayan, tamamen hafif nişastayla hazırlanmış bir ürün olduğu için burası bakın yapraklar çıtır çıtır incecik sütüyle çikolatasıyla yükselmiş olacak. Kat aralarına her yaprağı koyunca mutlaka çikolatalı sütümüzden verelim sevgili seyircilerim. En son şu noktaya geldiğimizde baktım ısı düştü. Çünkü yapım aşamasında iyice soğumuş oldu. Hafif biraz daha ılıttım tekrar yeniden. Ilıtmak zorunda kaldım. Sütümü problem yok olabilir. Şimdi sevgili seyircilerim hemen döküyorum üzerine. Sadece buradan bir kepçe ayıracağım. En son finalde servis etmeden önce çünkü sütünü çekebilir burası kuru kalabilir. Bir kepçe kadar ayırıyorsunuz. Onu finalde üzerine şöyle bir gezdirin ki daha parlak çikolata görünümü devam etsin. Bunu ayırıyorum. Soğuk olarak bekleyecek. Şimdi burası şu andaki güllaçlarımızı görüyoruz. Kıymetli seyircilerim. Hemen şöyle bir bastırayım. Bekleyecek en az 2 saat kadar bu şekliyle oda sıcaklığında. Ondan sonra buzdolabına kaldıracağız. Sonra da servis vaktini çekmiş, soğumuş haliyle dilimleyip fındık ve çikolatalarıyla, fındık ve çilekleriyle buluşma anı olacak. Sevgili seyircilerim, ayırmış olduğum çikolatalı sütü görüyoruz güllaç için. Soğudu, biraz da kıvamlanmış bakın. Görüyor musunuz? Kakao ve çikolata koyduğumuz çikolatadan dolayı. O şimdi burada beklesin. Evet, şimdi önce bir dilimliyoruz. Kaç porsiyon çıkartacağımıza karar vereceğiz. Sevgili seyircilerim, ne kadar büyüklüklerde istiyorsak o büyüklüklerde keseceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalınlığı bayağı bir güzel kalın olmuş sevgili seyircilerim. Duble porsiyon seviyorsanız 9 porsiyona kesebilirsiniz. Ben şimdi şuradan bir ayarlama yapayım. Çok da büyük olmasın. Evet, şöyle yaparsam iyi olacak. Şimdi hemen söylüyorum. 12 porsiyon çıktı. Hazırlamış olduğumuz güllaçtan kıymetli seyircilerim. Evet. Bayağı güzel oldu. Çikolatalı. Çocuklarımız özellikle yavrularımız severler, oruç tutuyorlar. Onların böyle sevdiği ürünleri de yapalım. Hemen şimdi ayırdığım şuradaki son finalde vermek istediğim sosum vardı ya böyle.
daha sıcak ve samimi gösterir, böyle güzel akan bir sos ile olursa daha böyle albenisi güzel olur. Herkes tarafından daha bir beğenisi artmış olur. Dilimlere böldükten sonra ayırmış olduğumuz sosu veriyoruz ki o dilimlerin arasından tekrar içeriye doğru sos bir süzülsün. Çikolatalı hazırlamış olduğumuz sütlü karışım. Evet, şimdi kıymetli seyircilerim, şu anda görüyoruz. Üzerine süsleme bölümüne geldiğimiz zaman ara katlarına fındık koymadım ama isterseniz ara katlarına da fındık verebilirsiniz. Ben fındığını bol koyup üzerine koymayı planlıyorum. Evet, birer tatlı kaşığı şöyle çekilmiş fındık, badem olabilir, sevgili seyircilerim, ceviz olabilir. Allah ne verdiyse, imkanlar hangisine müsaitse. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin. Kıymetli seyircilerim, yuvalarınıza huzur versin. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin. Dualarınızı kabul eylesin. Güzel oldu. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bize. Sonsuz şükürler olsun Rabbim. Şimdi ortadan ikiye kesilmiş ya da dörde kesilmiş. Bakalım, şimdi karar vereceğim burada. Çileklerimizi önce bir orta boy çilek bunlar. İsterseniz daha az ya da daha çok miktarlarda çilek koyabilirsiniz sevgili seyircilerim. Ben şimdi tam fındıkların üstüne şöyle gelecek şekilde birer parça çilek koyuyorum. Muz olabilir. Alternatif olarak sunmaya çalışıyorum. Kivi olur. Muz, çilek güzel olur. Varsa onlardan da yararlanabilirsiniz. Evet. Efendim, Oktay Usta sizler için güzel bir çikolatalı Ramazan'ın gülü güllaç tarifi paylaştı. İnşallah faydalı olmuşumdur sevgili seyircilerim. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Sizler için dua ediyorum, dua bekliyorum. Yeni tariflerimde inşallah görüşmek ümidiyle diyoruz. Kanalıma abone olup bana destek olan dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yeni lezzetlerden haberdar olmak için lütfen bildirim zilini açın. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.